Herkese merhabalar sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Evet, mutlu bir hafta diliyorum. Denizaltın Astroloji kanalındasınız. Ben Emine Coşkun. Evet, yeni bir haftaya başlayacağız. Bu arada öncelikle bugün artık pazartesi günü Güneş Akrep Burcu'na geçti. Ve tüm akreplerin doğum günleri kutlu olsun. Güzel bir solar yıl diliyorum hepinize. Ve tabii ki akrepler, yükselen burcu akrep olanlar ve boğa burçları için de önemli bir zaman dilimi bugünden itibaren başladı ve hepimiz için de akrep ve boğa aksındaki dinamikler çalışacak. Evet, Güneş artık Akrep Burcu'nda, Merkür Akrep, Mars zaten Akrep'teydi ve hafta boyunca haftanın ikinci yarısından itibaren desek daha doğru olur. Mars, Güneş, Merkür neredeyse Kasım'ın ikinci yarısına kadar birlikte hareket edecekler. Güneş ve Mars'ın birlikte hareket ettiği Marsiyen günler yaşayacağız sevgili dostlar. Hepimiz için değişim zamanı, bir şeyleri bitirip yeniden canlanma zamanı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü akrep demek astrolojide bazı sonlanmalarla işaret edilir. Yer altını yöneten bir burçtur. Yer altındaki tüm kaynaklarla beraber bilinmeyenleri hayatımıza getirecektir. Tabii ki diğer tarafı bunun para işleri, finans işleri, paylaşılan kaynaklarımız, bankalar, ortak hesaplarımız, eş veya partner ilişkilerinde ya da ortak süreçlerle ilgili konuların yine maddi bakımdan paylaşılan alanında olacağız. Evet, bu akrep etkileriyle birlikte harekete geçme, düşünme, harekete geçme ve merkezinde olduğumuz konular bu alanda olacak. Her şeyden önemlisi 28'inde bu hafta sonunda Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Boğa Akrep aksında 5 derece Boğa Burcu'nda, tabii ki tam karşısında bir Akrep Stelyumu Jüpiter Boğa'da aynı esnada da ve Mars ve Jüpiter'in de tam karşıtlık yaptığı bir hafta olacak. Özellikle tutulmanın yaşanacağı 28 Ekim günleri, 5 gün öncesi, 5 gün sonrası çok daha güçlü olarak hayatımızda olacaktır. Evet değerli arkadaşlar, şimdi akrep dedik, var olmayla ilgili, sonlanmalarla ilgili bir mevsim olarak da bir hasat zamanındayız. Hasat mevsimi artık. İşte meyvelerin toplandığı, toprağın artık bu altında nemli yüzeyinin biraz daha çoğaldığı zaman dilimleri. Toprak dediğimizde, yani yeraltı dediğimizde 8. ev aslında krizlerle gelir zaman zaman. Sonlanmalar, fiziki sonlanmalar, aynı zamanda hayatın da bir bakıma sonlandığı alandır. Ölüm evidir aynı zamanda astrolojide. Tabii bu bakıma da göre de dünya üzerinde ciddi bir, şu an biliyorsunuz, bir savaş var. İsrail Gazze savaşı. Tabii ki Allah korusun hepimizi, ama bu tutulmayla beraber tam bir karşıtlık, işte Mars Jüpiter karşıtlığı ve Boğa stadyumu karşısında tam bir Akrep stadyumu. Bu da şu da demek aslında, karşıtlıklar ciddi bir yankı getirir. Bir orta yolu bulma diyelim aslında. Dengeyi kurma, bağışlama, işte savaşla zaten ilişkili bir gezegen Mars, biliyorsunuz. Tüm alanımız, yani hayatımızı ilgilendiren tüm konularda savaş ve mücadele içinde olacağız. Tabii ki bu savaşta da dünya üzerinde önemli büyük tepkilerin geleceğini de söyleyebiliriz. Bu karşıtlıklara bakarak, yani burada Jüpiter Mars karşıtlığı hafta devamında da sürekli süreceği için finansal anlamda da özellikle bizim hayatımızda bir şeyleri sonlandırıp yeni bir yol tayin etmek için de çalışacaktır. Aynı zamanda şu an güncel durumlarda da bir takım yön değişimleri olabilir. Güneş ve Mars birlikte ilerlediğinde gerçekten çok güçlü patlayıcı etkisi vardır. Mars'ın hani akrep hali özellikle zaten ölümcüldür gerçekten. Yani çok vurucu darbeleri getirir gündemimize. O yüzden de biraz anlatmakta da zorlanıyorum aslında, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Enteresan günler bekleyebilir. Şimdi yeraltı dedik, yeraltı kaynakları. Bunun içine iyi şeyleri de katabiliriz.
bir takım madenler, mesela işte petrol gibi, e, yer altında yeraltı zenginlikleri de bu alana girer. Yani bununla beraber hani iyi şeyler de olma ihtimali var. Özellikle Türkiye için yeraltı kaynakları arasında önemli paylaşımlar, bir takım konular ön plana çıkacaktır. Diğer yandan tabii ki toprakla ilişkilendirilen Akrep Boğa aksındaki her durum yeraltı ile ilgili olduğu için doğayı, doğa kaynaklarını, depremleri, madenleri, maden ocaklarını ve dediğim gibi tüm gizli kalmış. Bunların içine mafyayı, terörü katabiliriz. Bunlar da yeraltı ile alakalı çünkü. Ve bunun yanı sıra da suçları ortaya çıkmasını belki sebep verecek. Yani bir şeylerin ortaya çıkıp görünür hale gelmesi. Efendim mesela son zamanlarda medyada gördüğünüz gibi vergi ile ilgili konular. Yani Türkiye içinde, genel dünya içinde bir vergi süreci, yeni yapılanmalar. İşte vergi kaçıranlar efendim. Sosyal medyadaki gündemde biliyorsunuz son zamanlarda bu var. Bilhassa da sosyal medyada popüler olmuş kişilerin ön planda görünüyorlar ama arka planda vergi kaçırarak işlerini büyüttükleri mesela. Bunlar gibi birçok konu böyle ortaya çıkacaktır. Ama bunun önemli bir kısmı da yine banka. Bankaları ilgilendiren önemli durumlarda gelebilir. Çünkü bu tutulma yani boğa ve Türkiye'nin güneşi üzerinde Türkiye yönetimini, partileri, işte dediğim gibi bankayı, dünya bankalarını, ondan sonra belki Merkez Bankası'nı ilgilendiren gündemlerde yaşayacağız sevgili dostlarım. Evet, genel olarak böyle akrebik günler, kaotik günler, dedektif gibi hepimizin iş süreceği günler. Bunun yanı sıra gecikmiş cezalar, borçlar, vergilendirme sistemleri dedik, krediler, bunlarla ilgili sigortalar, hep bu günlerin süreçleri. Tabi bu tutulma da geçtiğimiz 2 yıldır hayatımıza süren konuları getireceği için tam olarak size gününü söyleyeceğim şimdi arkadaşlarım. 28'inde, evet, 28 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek ve 23 Ekim 29 Ekim haftasında ki özellikle tam da o gün Mars Jüpiter karşıtlığı kesinleşmiş olacak ama zaten tutulma esnasında da yani dolunay esnasında da bu güneşle de yine karşıt. Böyle bir durum var sevgili dostlarım. Şimdi haftaya bir genel bakalım. Gün gün neler bekliyor bizi. Ve ondan sonra da bakalım burçlara bu akrep süreci nasıl yarayacak? Bu hafta nelere dikkat etmeliyiz? Ama bu arada hepimiz bu hafta şuna dikkat etmeliyiz bence. Öfke. Öfke burada çok abartılı boyutlara gidebilir. Hepimizin hayatında böyle bir öfkeyle, kızgınlıkla, intikamla, sırlarla, işte belden aşağı vurmayla, böyle etik olmayan düşmanlıklarla karşılaşabiliriz. Bu birçoğumuz için geçerli ki ülkeler için çok önemli. Bu savaşta umarım daha çok insan ölmez. Dediğim gibi hani kayıplar burada çok olabilir. Yani bu Ekim'in son haftası Kasım sonuna kadar, yani Güneş'in bu Akrep Burcu'nda Güneş ve Mars'ın birlikte ilerlediği günler gerçekten bu anlamda zorlu ve sıkıntılı açıkçası gözüküyor. Coğrafi haritalarda özellikle bu işte biraz daha böyle Akdeniz kıyıları, Arap ülkeleri, Arabistan mesela daha çok ilgi çekici duruyor. Coğrafi haritalarla çalışıyorum aslında ama şu hastalığımın süreci bitsin, hepsini sizinle paylaşacağım. Daha rahat bir zaman dilimine geçtikten sonra. Şimdi haftaya bakalım mı? Arkadaşlarım bakalım bu hafta bizi neler bekliyormuş. Evet, gerçekten önemli bir hafta sevgili dostlar. Hemen şöyle ben haritamı açtım. Evet. Şimdi 23 Ekim günü 1, 2,
Beklettim biraz, siz kusura bakmayın. Ayın Kova burcunda olduğu, Jüpiter'le karesinin olduğu, ayın akşam saatlerinde Uranüs'e kare yaptığı bir gün olacak. Ay Jüpiter karesi var. Öğle saatleri çok güzel. Özellikle Ay Şiron seksili var. Mesela pazartesi gününün tam böyle 12 ile 1,5 arası günün en iyi saati, değerlendirin. Diğer saatler biraz can sıkıcı, sürpriz gelişmelerle kafamızı karıştırabilir. Bu arada toplumsal konular, sosyal yaşantımız, ilişkilerimiz, arkadaşlarımız gibi konuları da işleyebileceğimiz bir gün olacak. Hemen 24'üne geçtiğimizde saat 11.32'de ay artık Balık burcuna geçecek arkadaşlar. Ve bakın, Salı günü bu haftanın, geçen hafta da söylemiştim, en rahat akışı olan bir gün. Yani önemli işlerinizi mesela ben salı gününe getirmenizi tavsiye ederim. Ay Balık burcunda Satürn'e kavuşacak saat 11-12 sıralarında. Bu nedir? Aynı zamanda ayın 11.30 Güneş'e, akşam 16-17 Merkür'e, sabah 9-10 Satürn Güneş üçgeni ve Ay kuzey düğme seksil var. Yani tüm gün bizim için gerçekten çok mükemmel bir gün. Bakın, önemli işlerinizi, girişimlerinizi, anlaşmalarınızı bir bankayla, bir önemli bir toplantıyla veya böyle bir projeniz var, bir termin vereceksiniz. Bakın, bugüne verin. Gerçekten olumsuzluklar çok az çıkar karşınıza. Yani red almazsınız, onay görürsünüz. Özellikle Güneş'in burada Satürn'e üçgeni, biliyorsunuz artık bir su üçgeni var gökyüzünde. Suyla ilgili kavramlar, duygusal, daha empati kurabileceğimiz, mesela görüştüğünüz kişiyle daha iyi enerjiniz tutar. Karşı taraf sizin yerine kendini koyabilir, biraz daha merhametli davranabilir. Bizim için de aynı şey geçerli. Kısacası 24 Ekim Salı günü bu haftanın en rahat günü. Tüm belki de önemli konularınızı bugüne getirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Hele ciddi konularda karar vereceksiniz saat 11 ile yani akşam 16'ya kadar mükemmel diyebilirim sevgili dostlar. Evet, 25'ine geldik. 25'inde sevgili dostlarım ay hala Balık burcunda. Su ile ilgili konular, merhametle ilgili dua etmek için, kendimizi böyle affettirmek için, yardım etmek için. Çünkü yardımlaşmayla çok alakalıdır Balık burcu. Güzel bir gün yine. Gün genelinde Ay Venüs karşıtlığı var. Bu biraz hani zorlayıcı olabilir. Geçici bir etki yalnız, unutmayın. Saat 11 ve 13 aralığında bu saatlere önemli işte güzellik, estetik, sevgili, eş, dost, kadınlarla olan ilişkinize dikkat edin. Bu saate denk getirmeyin. Diğer yandan akşam güzel etkiler var. Saat 22 sıralarında çarşamba günü. Yenilikler denemek için gayet güzel, başarılı bir gün diyebilirim. Günün diğer saatleri normal akışta. Bir de sabaha karşı güzel Ay Jüpiter üçgeni var. Sabah çok güzel uyanabilirsiniz. Sevgili dostlar, 26'sına geldik. 26 Ekim Perşembe günü. Bugün kullanabileceğimiz saatler, bu arada sabah 9.37'de ay boşluğa giriyor. Saat 13'e kadar ay boşlukta, yani 9 ile 13 arasında boşlukta olduğu için kullanmayın. 13'ten sonra artık ay Koça geçecek ve hayat hızlanıyor. Yani bu haftanın hız kazandığı gün 26 Ekim Perşembe. Hem de dolunay etkileri artık yavaş yavaş kanımıza karışıyor böyle. Daha görünür olaylar gelecek. Çünkü tutulma 2 yıllık süreci de aslında önümüze serecek. Böyle de bir özelliği var bu tutulmanın. Evet, güne bakıyoruz. Perşembe günü. Çok harika açılar yok arkadaşlar Perşembe günü. Sadece sabah saatleri güçlü. Ay Neptün kavuşumu var. Saat 8-9 Ay Plüto üçgeni var. Seksili var pardon. Onun yanı sıra günün ikinci yarısı bambaşka bir enerji. Hızlı, çabuk, ani, dürtüsel davranışlar. Dünya üzerinde acayip haberler yine baş gösterebilir bakın. Güneşin çünkü ayla 150'liği var akşam saat 16-17 sıralarında. Gecikmiş kavramları, anlaşmazlıkları orta yolu bulmak için yine zorludur. Koparıcı etkisi olabilir. Dikkat edin. Geldik Cuma'ya. 27 Ekim Cuma günü. Çok açı var. Hepsi de sonuçlanmalara göre. Bakın bugün
Dolunayın öncesi gün. Tutulmanın bir öncesi gün ve zor bir gün. Ayda Koç burcunda başlar, baştaki insanlar, başla ilgili sağlık sorunları, efendim kariyerle ilgili konular, hayatımızda kendimize, kendi hayatımıza diyelim yani özen göstereceğimiz, adım atacağımız, karar vereceğimiz, hızlı adımlar atabileceğimiz bir gün olabilir ama bugün çok dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kazalar, sakarlıklar olabilir. İlişkilerde ciddi yaralayıcı konuşmalar, çok sivri dilli olabiliriz. Karşımızdaki öyle bir olabilir. Çünkü Akrep burcunda unutmayın bir Merkür var ve Mars tarafından saldırgan bir hava var burada. Yani Akrebin iyi yanı da çok iyidir ama düşmanlığını kazanmak hiç istemeyiz yani hiç istemeyiz. Öyle söyleyelim. Gün boyunca hep 150'likler var. 150'likler zordur sevgili dostlar. Şiron Venüs, Ay Venüs, Merkür, Ay Merkür, Ay Mars 150'liği. Bunlar nokta koyduğumuzu zannettiğimiz, sandığımız bu arada bazı ilişkilerimizde tekrar bir bakmışız, içinde bulmuşuz kendimizi. Çıkmak için çaba ararız. Lütfen agresyona dikkat. Çok önemli işlerinizi bence Cuma gününe denk getirmeyin sevgili dostlarım. Lütfen not alın. 27 Ekim Cuma kolay bir gün değil. Geldik Cumartesiye. Tam da Boğa burcunda tutulma günündeyiz. Evet, bugün bizim için aslında hafta boyunca etkili olan Mars-Jüpiter karşıtlığı, tabii ki akşam saat tam olarak bu arada 22-24'te Ay ve Güneş karşı karşıya geliyor. Mars-Jüpiter'le birlikte ve Boğa burcundaki dolunayı ve ay tutulmasını meydana getiriyor. Tutulma esnasında ay Plüto'ya da karesi var açıkçası. Bir güzel durum var. O da şu. Ay Satürn'e bir seksili var. Yani işin ucunda bizi sonuca götürebilecek bir ümit var burada haritada. Tabi haritalarınıza bakın. 5 derece Boğa Akrep aksında yerleşiminiz varsa bunların 2-3 derece önce ve sonrası olabilir. Geçmişten mesela 2 yıldır düşündüğünüz, hayal ettiğiniz, hayata geçirmeye çalıştığınız, zaman zaman böyle gelgitler yaşadığınız bir durumun noktasıdır bu tutulma. Ekim'in 15'ine kadar bu tutulmayla hayatımıza gelen konular 15 değil 12 Ekim'e kadar falan Kasım'a kadar 12 Kasım'a kadar daha güçlü çalışacak ama unutmayın ki 3 ay etkisi var, bunun daha da güçlü çalışacaktır. Nokta koydurur. Karar verdirir. O sürüncemede kalmış veya sürüncemede demeyelim, süren bir mahkeme sonucu da olabilir bu mesela. Veya aklınızda bir taşınma vardır, yıllardır yapamamışsınız, onu yaparsınız. Bir işle ilgili olabilir, eğitimle ilgili, evlilikle, her şeyle ilgili olabilir ki boğa olduğuna göre, akrep olduğuna göre biraz bu aslında akrep yönteminde bir tutulma aynı zamanda. Hani Venüs diyen ama haritanın tamamını Mars yönetiyor. Ve Mars güçle, mücadeleyle, kararlılıkla ilgilidir ve kararlılık burada çok ön planda olacak. Unutmayın, Mars Jüpiter karşıtlığı savaştır. Savaşta barışı aramaktır. Orta yolu bulmaktır. O yüzden çok yüksek sesler çıkacak değerli dostlarım. Yani bugün de aslında çok kolay bir gün değil. Öyle söyleyebilirim. Kadersel etkilerin olduğu günler. Evet, geldik 29 Ekim Pazar gününe. Güzel bir gün, nispeten daha güzel bir gün ama tabii o zorlu etkiler. Mesela Merkür Jüpiter karşıtlığı, Ay Jüpiter'le kavuşacak sabah. Ay Merkür karşıtlığı, Ay Mars karşıtlığı. Gerçekten hele Merkür Mars kavuşacak mesela akşam 16-17 sıralarında. Ani sürpriz gelişebilecek tartışmalara, kavgalara, sürtüşmelere açık bir yapı, dikkat edin. Güzel, en güzel açı o da akşam 23 sıralarında ayın Venüs'le güzel bir seksili var. Haftayı böyle bir yine zorlu bir günle kapatıyoruz. Bu zorlukları aşamayacağımızı düşünmeyin sakın. Dikkatli olun. Güzel günleri tabii ki kullanın. Normal hayatımızı yaşayacak birçoğumuz. İlla böyle zorluklar yaşamayacak. Daha çok toplumsal alanda bunları yaşayacağız. Bizim için Allah inşallah Rabbim depremdir gibi böyle kazalar göstermesin. Tüm
dileğim o. Bunu diliyorum. Onun dışında hani hastalık olmasın, sağlık olsun, şifa olsun. Diğer hepsi atlatılıyor vallahi sevgili dostlar, biliyorsunuz. Bir şekilde atlatıyorsun, geçiyor. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi bu haftanın artık Güneş Akrep Burcu'nda, Mars, Merkür hepsi. Bu ne demek biliyor musunuz? Hepimiz çok önemli konularda çok daha derin araştırmalar yapacağız. Çok meraklı olacağız. Hiçbir şeyin peşini bırakmayacağız. Ama burada lütfen öfke kontrolüne dikkat edin. Sinirlenmeyin. Bırakın akışına, dönün arkanıza. E, Yani böyle işte sizin mental olarak size hitap etmeyen bir durumun içinde, bir toplumun içinde diyelim, bir tartışmanın içinde bulunmayın. Şimdi bunlar mesela kime iyi gelecek? Onlara bakalım mı biraz da? Şimdi Mars'ın hani su elementi, bu Mars, Güneş, Merkür'ün birlikte ilerlemesi yengeçlere iyi gelecek arkadaşlar. Balıklara iyi gelecek. Bu anlamda gökyüzü su elementi burçları gerçekten destekliyor. Bu zorlukların daha çok kim yaşar dersek tabii ki boğalar yaşar. Tam karşıt burçlarında çünkü. Aslanlar yaşar. Akrepler yaşar. Yani sabit grup burçlar bunun zorlu kısmıyla daha çok ilgililer. Özellikle yükselen akrepler için bunu burada hatırlatmak istiyorum. İlişkilerinde bir takım farklı yol ayrımlarına gidebilirler. Boğa akrep aksı için söylüyorum. Yani hafta boyunca da bu etkiler devrede olacak bu arada. Şimdi burçlara şöyle tek tek baktığımızda şöyle bir size değerlendireceğim yine de. Mesela şimdi bu hafta evet koçlar için finansla ilgili konular, para, banka, vergi sistemleri gibi konular. Bunlar gündeminizde olacak sevgili koçlar sizin için. Bu biraz geçmişle de alakalı, aileyle de alakalı olacağını söyleyebilirim. Hafta boyunca bunlara dikkat edin. Haftanın ortasına itibaren zaten önemli kararlar alabilirsiniz. Ayın Koç burcuna geçmesiyle ve parayla ilgili işleriniz devreye girecek sevgili koçlar. Mesela boğalar bu hafta, ki özellikle haftanın ikinci yarısına bakın, ilişkilerinize dikkat edin. Çok fazla karşıtlık var. Öfke kontrolüne dikkat edin lütfen. Önemli ilişkilerde bir takım yol ayrımları gelebilir. Ayrılıklar getirebilir veya bir iş anlaşmasının nihai sonucuyla karşılaşabilirsiniz. Bu sağlıkla da ilgili olabilir. Onu da söylemek istiyorum. Genellikle sağlıkla ilgili alanlara da çünkü yansıması olacaktır. Boğalar yeni bir karar alıyorlar. Hayatlarına yeni bir aslında nasıl diyeyim enerji katacaklar. Oldukça cesursunuz bu arada sevgili boğalar. Şimdi ikizler. Sevgili ikizler, bütün hafta boyunca ve tutulmanın da burada olacağı için özellikle hafta ikinci yarısından itibaren sağlıkla ilgili konular biraz gündeminizde olacak. Girişimler, başlangıçlar, evcil hayvanlarınız, onların sağlıkları, kendi fiziksel sağlığınız, belki ameliyatlar gibi ufak tefek konular olabilir ama estetik gibi ya da böyle keyfi yapılabilecek diyeyim. Hani doktor demiştir, ona bir şey diyemem ben. Hani seçimleri, tercihleri bizde olabilecek gibi böyle bir operasyonlar için erteleyin lütfen. Tavsiye etmem açıkçası. Yengeçler, yükselen burcu yengeç olan dostlar. Şimdi bu akrep stelyumu, bu boğa tutulması daha çok çocukları olanlar için belki çocuklarıyla ilgili gündemleri getirecektir. Bakın finansla ilgili biraz parasal konular, şans oyunları, yatırımlar, bunlara dikkat etmeniz gerekebilir. Çünkü burası güçlü çalışacak. Özellikle Perşembeden itibaren çok büyük adımlar atmayın. İlişkilere dikkat edin. Çocukları olan sevgili yengeçler, çocuklarınızla daha yakından ilgilenin lütfen. Genel sağlığı, ruh durumları, okul hayatları, arkadaşları biraz daha böyle sıkı takip ediniz çocuklarınızı. Diyebilirim. Kaç yaşında olursa olsun bu arada gene uyarmamız gerekiyorsa uyaralım. Eğer ki flört gibi ilişkilerle ilgili durumu olanlar varsa da yine tabii bu anlamda destek alıyorsunuz. Evet ama tutulma dönemlerine dikkat diyeceğim efendim. Şimdi geldik aslanlar ve yükselen burcu aslan olan dostlar. Tabii hafta sizin için önemli bakın bu hafta. Perşembe sonrası özellikle. Şimdi tutulma akrep stelmi komple dördüncü evinizde sevgili aslanlar.
Aile içinde önemli karışıklıklar olabilir. Dengeleri değiştirecek kararlar alınabilir. Biraz agresif de bir süreç açıkçası. Yönetici gezegeniniz Güneş de orada. Aile, ebeveynler, ev, yaşadığınız yer, onların sağlığı gibi gündemleriniz olacak. Bu arada işle ilgili konularınız varsa, kariyerle ilgili hani bir değişim, bir yenilik. Burası da çalışacaktır. Çünkü kariyer evinde bir dolunay sonuç olarak. Bu haftanın ikinci yarısında biraz sakin olmanızı tavsiye ediyorum sizlere lütfen. Sevgili Başaklar, yükselen burcu Başak olan dostlar, bakın bu hafta sevgili Başaklar sizin için 3-9 aksı, yolculuk, seyahat, biraz böyle trenler, işte uçak seyahatleri, belki araç seyahatleri vesaire gibi ve eğitim, öğrenim gibi böyle ticari girişim başlangıçlar burada. Seyahatlere gidebilirsiniz, ticari konular gündeminize gelebilir, okullar da buraya, yüksek öğrenimle ilgili olabilir bu arada. Önemli olacaktır. Çok zorlamayabilir açıkçası bu durum sizi. Çünkü hani Jüpiter Venüs üçgeni falan var orada destekliyor. Yeni girişimlere hazır olun. Bir de Başakların kız kardeşleri, akrabaları, çocukları, arkadaşları çok gündemlerinde olacak. Yani yakın çevreyle inanılmaz bir alışveriş içinde olacaklar. Teraziler ve yükselen teraziler tabii ki. Şimdi terazilerin para evleri. Tüm akrep stadyum para evinizde sevgili teraziler. Paraya dikkat edin. Şimdi ikinci ev yeniden başlangıçlarla ilgili. Ancak bu sizin özür dilerim paylaşılan kaynaklar alanınız. Bir şeyin sonlanması, bir nihai sonuç, bir miras, bir kredi, bir borç, beklenen bir para gibi konular gündeminizde olacak. Yani tutulma, dolunay bu aksa çalışıyor. O yüzden lütfen parayla ilgili konularda düşünerek hareket edin. Zorlayıcı hani olabilir. Çünkü hani Venüs'ün de desteği çok bu anlamda yok şu anda gökyüzünde size, yani yönetici gezegeniniz olduğu için. Ama Jüpiter'le de güzel etkisi var. Yani açıkçası çok zorlanmasanız da dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim size de. Akrepler tabii ki başrolü. Yine tüm sevgili akrepler, doğum gününüz kutlu olsun. Güneş sizin için parlıyor. Hayatınızda önemli dinamikler değişebilir. Boğa akrep aksında yaşadığımız tutulmaların son tutulması bu. Bu hafta 28'inde yaşayacağımız. Ve sizin 7. evinizde. Yükselen burcu akrep olan dostlar, ilişkilerinizle ilgili önemli gündemleriniz, kararlarınız gelebilir. Bundan işte dediğim gibi 1,5-2 yıldan beri süren bazı hani konular olur, zaman zaman açılır, kapanır vesaire. Bir de 2025'e de gidin. 2005 pardon. O zaman da zaten çalışmış tutulma. Bir ilişki durumu, bir evlilikle ilgili konu, bir ortaklıkla ilgili konu. Özellikle bu hafta çok gündeminizde olacaktır. Yani Kasım'ın ilk 10 günü de tabii buraya katabiliriz. Öfke, agresyon, bunlardan uzak durmaya çalışın. Doğum gününüz hele 28 Ekim günlerindeyse, tabii doğum gününüz yine kutlu olsun ama bu tutulma sizin önümüzdeki bir yılınızı etkileyecek, haberiniz olsun. Doğum haritanıza bir bakın diye tavsiye ederim. Önemli bir süreç değerli akrepler. Bu arada yeni bir mesleki durum da olabilir. Bir iş girişimi de olabilir, bir ortaklı durumda olma ihtimali var tabii ki. Yaylar, yay ve yükselen burcu yay olan dostlar. Gizlilik, sırlar, bilinmeyenler. Bakın bu hafta hep bunlar gündeminizde olabilir. 12. eviniz full dolu. Tüm akribik konular, yani akreple ilgili konular hep yer altındaki. Üstü örtülü kalmış. Aslında yeraltı kapıları açılıyor, öyle söyleyeyim. Yani bu akrep yeraltı kapılarını açar. 8. evin kapısıdır zaten. Ama yeryüzüne iner. Yani yeryüzüne inen kapılar açılıyor, öyle diyelim. Sırlar çıkıyor ortaya, kendiniz şifalanabilirsiniz. Önemli konuların peşine düşebilirsiniz. İş veya eşle veya mesela sağlıkla ilgili konularda önemli derin araştırmalara girilebilir. Kişinin farkındalığı artar, çok rüya görürsünüz. Sezgilerinizin çok güçlendiği günler. Gerçekten hani yaylar için 12. ev demek
öbür dünya ile bu dünyanın arasındaki sınırları belirler. Çok önemli mesajlar alabilirsiniz sevgili yaylar. Mesajlı rüyalar da olabilir bunlar bu arada. Geldik Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan dostlarımıza. Sevgili Oğlaklar, aslında tüm gökyüzü güzel çalışıyor. Sizin adınıza güzel çalışıyor. Hani nerede zorlu çalışır? Aile içi dinamiklerde zorlu çalışabilir. Efendim nerede zorlu çalışabilir başka mesela? Kariyerle ilgili konularda bir takım sıkıntılar getirebilir. Çünkü Mars burada aile içi konuları da yönetiyor aynı zamanda, ama özel ilişkilerinizin aile içindeki durumlara yansıdığı durumlar olabilir. Arkadaş ve sosyal çevrenizde önemli gelişmeler olabilir. Dolaylı olarak sizi ilgilendiren ilişkiler bu arada çok önemli olacak sevgili oğlaklar. Dolunay ilişkilerimiz aynı zamanda Perşembeden sonra sert etkileri var bu arada, unutmayın. Ama bir ilişkinin ortaya çıkması, yeniden başlaması veya çocuklarla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Böyle sürprizler de yaşatabilir sevgili oğlaklara. Evet, kovalar ve yükselen burcu kova olan dostlarım, sizin için tabii ki hayatınızın merkezinde bir güneş geçiyor ve bir ayda buradan geçecek. Siz artık kararlı bir şekilde taşınabilirsiniz mesela. Önemli bir konuyu aile içerisinde görüşebilirsiniz. Sabit grup burçlar, bakın tutulma hele 5 derecelerdeyse kova burcu güneşin yükselenin etki alırsın. Bu hafta Perşembeden sonra sert enerjiler var. Dikkat edin lütfen. Patronunla, amirinle, üstünle, iş değişikliğiyle ilgili konular gündeminde olabilir. Taşınma gibi durumlar da olabilir. Hayatının önemli bazı, hani bir rüzgar gülü çalışıyor ve kovalar o rüzgar gülüyle beraber şöyle bir dağılıyorlar. Bence başka yerlere yönlerini çevirecekler diyebilirim. Evet, geldik son burcumuza, balık burçlarına. Şimdi sevgili balıklar, su elementi tabii yoğun bir gökyüzü. Balıklara iyi gelecektir. Genellikle işte 9. ev dinamikleri çalışacaktır. Aynı zamanda şans evidir, fırsatlar evidir, seyahatler evidir. Eğitimle ilgili güzel gelişmeler getirebilir sevgili balıklar. Ve onun yanı sıra kardeş, yakın çevre gibi konular. Bir yerlere gidebilirsiniz. Eğitimle ilgili yeni dinamikler girebilir hayatınıza bir şeyleri öğrenmek için. Gidip bir yeni projeye evet diyebilirsiniz. Efendim önemli bir mesela sınavınız vardır. Çok güzel geçebilir. Özellikle mesela ne diyelim, akademik kariyer yapıyorsun ve bu hafta önemli sınavlarım var. Bakın çok güzel geçebilir sevgili balıklar. Mars'ı da balıkta bir mesela şeyseniz, balıksanız güneşi veya bence destek alıyorsunuz. Çünkü Satürn'den de destek alan bir gökyüzü var aynı zamanda. Aslında bu durum en çok da balıkların işine yarıyor gibi aslında duruyor diyebilirim. İlişkilerini düzeltebilirler. Gerçekten Venüs de tam karşınızdan geçiyor. Valla balıklar için güzel bir gökyüzü var diyebilirim. Bol bol da seyahat edeceksiniz sevgili balıklar. Yeni anlaşmalar da kapıda geliyor gibi duruyor. Evet sevgili dostlarım, böyle bir gökyüzü var. Önemli gelişmelerin olacağı, Türkiye içinde, dünya üzerinde bizi şaşırtacak hatta gelişmelerin olacağı bir süreç hani devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur. Hepimiz için mutlu bir durum yaşanır diyeyim. Ama her şeye rağmen sabırlı olmalıyız. Sabırlı olmayı unutmayın diyorum. Evet, izlediğiniz için de teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Haftalık yorumlara da geçeceğiz inşallah. Benim tedavim 2 haftası kaldı. 2 hafta sonra kısmetse bitecek. Her gün radyoterapiye gidiyorum. Onların yan tesirleri oluyor. Ben hemen kemoterapi bitince her şey bitti. Düzelecek zannetmiştim ama bu radyoterapi süreci de önemli bir aslında aşamaymış. Şimdi de işte onu yaşıyorum. İşte öksürük atakları, gıcıklar vesaire falan yapıyor bana. O yüzden bu şekilde şimdilik devam edeceğiz sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.